Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gerçekten çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Kanalımızın ismi Yapay Zeka Radarı olmasına rağmen işin eni sonu boyu arkadaşlar YouTube'a hazırlamış olduğunuz içeriğin değerinden geçiyor. Bakın nişiniz bir konu. Değer, fayda, yarar, bir sorunun çözümü ve otantik sunum arkadaşlar. Bakın YouTube'da bir formül yok. YouTube'da şunu yaparsanız başarıya ulaşırsınız diye bir formül yok. Ama başarıya ulaştığınız konu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sizin hazırlamış olduğunuz konunuzun insanlara bir değer, bir fayda, bir yarar, bir de sorunun çözümünü sunması gerekiyor. Bir insana siz bir sorunun çözümünü sunduğunuzda o videoyu izlememesi mümkün değil arkadaşlar. O videonun altına yorum yazmaması mümkün değil. Bakın size burada mutfaktaki yemeğin nasıl yapıldığından değil, mutfaktaki işin merkezinden bahsediyorum yani. İşin merkezindeyiz şu an. İşin esas can damarındayız. Bakın bu videoyu kapatın, gidin milyonluk izlenen videolara bakın. Eğlence videosu olsa da bakın, bilim videosu olsa da bakın, eğitim içeriği, finansal video olsa da bakın arkadaşlar. Hepsinde değer vardır, bir fayda vardır, bir yarar vardır. Bir sorunun çözümünü en sona kadar anlatıyordur. Birazdan örneklerden bahsedeceğim nasıl olduğunu. Siz bir konu seçerken, niş konusu seçerken arkadaşlar, o niş konusunun altında insanlara bir fayda, bir yarar, bir çözüm vermeniz gerekiyor. Nişi çözdükten sonra, niş konusunu çözdükten sonra, karar verdikten sonra o niş konusunun altındaki fayda, yarar, çözüm konusu niş konusuna bağlantılı arkadaşlar. Şimdi burada sizin vereceğiniz bir değer, bir fayda olması gerekiyor. Bakın bu çok önemli bir konu. Üzerine basa basa bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü örneklerle bahsedeceğim. Şimdi siz bir insana bir değer, bir fayda, bir yarar, çözüm sunmadığınız sürece o videonun izlenmesi gerçekten çok zor. Otantik sunum dediğimiz kısım ise aslında aynı bilgiyi farklı bir anlatımla yapmak. Burada aslında şurada yapay zeka biraz burada farklılaştırmış benim yazdığım yazıyı. Aynı bilgiyi farklı anlatmak arkadaşlar. Buradaki otantik sunum. Yani herhangi bir sunum yapabilirsiniz. Bakın niş konumuz bir konu bulalım biz. Kilo vermek olsun. Bakın kilo vermenin altında kilo vermek aslında bir ana konudur arkadaşlar. Kilo vermenin de altında alt nişler var. Nasıl spor kategorisi ana bir nişse sporun altındaki konular da alt nişlerdir. Yani sporu siz bir niş olarak seçemezsiniz. Sporun altında futbolu seçersiniz, tenisi seçersin, atıyorum tekvandoyu seçersin, basketbolu seçersin, dövüş sporlarını seçersin. Ama sen spor gibi büyük bir nişe girdiğinde aslında çuvallarsın. Çünkü altında çok fazla kategori var. Sen kategoriyi özelleştirmen gerekiyor. Bunu bir seçtiğimizi düşünelim. Bakın ben örneklerle anlatacağım. Çok güzel bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Gidelim örneklere. Bakın arkadaşlar. Ana konumuz kilo vermek olsun. Alt nişimiz evde kilo verme. Ben bir kanal açtım. Kanalımın ismi Evde Kilo Verme. Neden evde kilo verme? İnsanlar biliyorsunuz birçoğu oturarak çalışıyor ve hareket etmek için iş yerinden çıktıkları zaman spor salonuna gitmiyorsa ve zamanları yoksa evde hareket yapmak zorundalar değil mi? Ben evde kilo verme nişi için ana başlığımı oluşturdum. Kanalımı açtım. Açıklamalarımı yazdım. Etiketlerimi ona göre belirledim arkadaşlar. Logomu ve bannerımı ona göre yaptım. Ve kanalımı hazırladıktan sonra ilk yapacağım konuyu araştırmaya geçtim. Fayda, yarar ve bir sorunun çözümü hakkında bir konu başlığı araştırdım. Bakın şimdi ne oldu? 7 günde göbek eriten 5 hareket. Fayda, yarar ve bir sorunun çözümü. Sorun neydi? Göbekti. Neydi faydası? 7 günde. Yarar ne? Göbeği eriten. Çözüm ne? Göbeğin eritilmesi arkadaşlar. 7 günde göbek eriten 5 hareket. Ne oldu? İnsanlara ben bir değer verdim arkadaşlar. Gerçekten 7 günde hareketinizi yapın. Göbek hareketinizi yapın. Ben de kendim de yapıyorum evde zamanım oldukça. Göbeğimin eridiğini gerçekten görüyorum. İnsanlara bir fayda sağlıyorum. İnsanlara bir değer katıyorum arkadaşlar. Bakın değer konusunda böyle bir örnek vereceğim ve ünlü YouTuber'lardan örnek vereceğim birazdan. Zaten milyonluk izlenen videolara baktığınızda yani milyonluk izlenmesine gerek yok. 20, 30 bin, 40 bin, 100 bin izlenen videolara baktığınızda da aynı etkiyi göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten bakın çok önemli bir konu. Bakın burada aynı bilgiyi farklı bir anlatımla sunmak, otantik sunum arkadaşlar. Hikaye, deneyim ve samimiyet. Yani hikaye nedir? Ben de böyle bir sorunla karşılaştım. Deneyimlerimi size anlattım. Bunu samimi bir şekilde videoya çekerek anlattım. Veya sunumu yaparken nasıl yaptım arkadaşlar sunumu? Şimdi siz kameraya karşınıza geçip kendiniz göbek hareketlerini, mekik hareketlerini gösterirken eğer böyle bir imkanınız yoksa nasıl sunum yaparsınız? Animasyonla yaparsınız. Yapay zekayı kullanarak yaparsınız.
3 boyutlu yaparsınız. Stickman dediğimiz çizgi karakter tarzında yaparsınız. Eskiz tarzında yaparsınız. Ve bunun çeşitliliği o kadar çok ki otomatik sunumu bu şekilde çeşitlendirirsiniz arkadaşlar. Arkaya fon müziği koyarsınız, hazırlık yaparsınız, birçok etiket, efekt kullanırsınız. Bu şekilde sunumu otantikleştirirsiniz arkadaşlar. Kullanıcı bir sorunu çözmek için YouTube'a gitti. YouTube'da bizim kanalımızı gördü. Kanalımızın ismi evde kilo vermeydi. Kilo vermekle ilgili 7 günde göbek eriten hareketi bizim otantik sunumumuzla izledi. İster animasyonlu, ister kara kalemli bir sunumla, animasyonla, yapay zeka araçlarını kullanarak hazırladık. Bunu izledi arkadaşlar ve etki için izledi, paylaştı ve hatırlandı arkadaşlar. Bunu da fayda gördüğü için belli bir süre sonra paylaştı ve kanalınızın izlenmesini artırdı. Bakın gerçekten çok önemli bir konudan bahsediyorum. Bu konu bizim için hangi konuyu yaparsak merkezde alacağımız bir etki olmalı. İster eğitim kanalımız olsun, ister bilim kanalımız olsun, ister eğlence kanalımız olsun, mutlaka burada bir fayda, yarar ve bir sorunun çözümü mutlaka olmalı arkadaşlar. Bu olduğu zaman gerçekten izlenmemesinin mümkünatı yok. Bakın şimdi ChatGPT'ye ben bir şeyler sormuştum. Onunla ilgili size bilgi vereceğim. Bakın burada bazı kilo verme örneğin dışında bazı örnekler istemiştim oradan. O örneklerden size bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın kimsenin söylemediği gerçekler, gerçek veya gerçekler. Çok artı merak uyandırma. Örnek başlıklar. Herkes yanlış diş fırçalıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Acaba düzgün diş fırçalama nasıl? Onu merak ederek izlemek ve oradan bir bilgi almak, oradaki bilgiyi de kendi hayatında kullanmak. Ne oldu? Ben bir şeyler öğrendim arkadaşlar. Uyku hakkında bildiğin her şey yanlış. Allah Allah, acaba uyku hakkında ben bilmediğim şeyler mi var? Bunu bir izleyeyim ben ya. Değil mi? Spor salonuna gitmeden kas yapılır mı? Allah Allah. Ben şimdi spor salonuna para versem aylık 1000 liradan 1500 liradan hesap et. Yıllık 12 bin lira. O zaman spor salonuna gitmeden de kas yapabilirim. Bir izleyeyim bakalım bana bir değer bir fayda katacak mı? Gibi. Çünkü ne diyor bak izleyici acaba ben yanlış mı yapıyordum diye düşünür diyor. Gerçekten çok önemli bir konu. Şimdi burada tabii örnekleri var. Çok fazla örnek var arkadaşlar. Burada örnekler var. Şimdi burada son zamanlarda belki denk gelmiştir. Şu çok fazla oluyor arkadaşlar. Bakın 7 gün şeker yemedim sonuç inanılmaz. Hatta 2 tane yüz verirler. Bir tanesi şeker yiyen, bir tanesi şeker yemeyen. İşte 20 gün şekeri bıraktı böyleydi. İşte 30 gün şekeri bıraktı, şeker yemedi böyle oldu gibi. İşte 30 gün erken kalktım. İşte atıyorum 30 gün magnezyum kullandım. Sonuç böyle gibi mesela. Deney yaptığım içeri. Bunlar da aslında bir fayda sağlıyor insanlara. Ama sağlık konularına dikkat etmek gerekiyor. Hatırlarsanız yapay zeka konularında geçenlerde birçok şey kapatıldı arkadaşlar. Videolu yapay zeka kanalı kapatıldı. İşte kedili, böcekli, kedi resmini atıyorsunuz, animasyon yapıyor, zıplıyor, kaçıyor. O kanal kapanıyor. Hiçbir faydası yok. İnsanlara verecek hiçbir değer yok yani. Ama yapay zeka kanallarının kapatılmasındaki en büyük sebep insanlara bir değer, bir fayda sunmaması. Bir de otantik sunumun içerisinde otantik sunum içerisinde olmaması arkadaşlar. Çünkü herkes aynı şeyi yaptı. Ne yaptı? Bir resim aldı, kedi köpek resmi aldı. Onu animasyona soktu. Robotları kapıştırdı, kavga ettirdi. Onu animasyon yaptı ve ondan bir izlenme bekledi. Hatta izlenmeyi bırak YouTube o kanalların çoğunu kapattı bile arkadaşlar. Çünkü insanlara bir değer katmıyor, bir fayda yapmıyor ve bir sorunu çözmüyor. Bakın burada çok önemli konulardan bahsediyorum. Bunu mutlaka uygulayın arkadaşlar. Kendi içerinizi yavaş yavaş buna doğru çevirtin arkadaşlar. Bakın şimdi burada ünlü YouTuber'lardan örnekler vereceğim. Bakın Ali Aptal'ı bilirsiniz. Yabancı içerikler hazırlıyor. Türkçe içerikler de var altyazılarında. Kişisel gelişimle ilgilidir arkadaşlar burada. Burada onlarla ilgili ben bir sistem hazırlamasını istedim. Eğitim veriyor, çözüm sunuyor. Otantik sunumu da öğretmen tarzından. Öğretmen tarzıyla anlatıyor arkadaşlar. Bakın Huberman var. Sağlık, protokol ve bilimsel otorite olarak anlatıyor kendini. Hatta Mr. Beast'e bakın arkadaşlar en önemli. Eğlence, duyguyu şok şeklinde veriyor. Viral kurgu. Aslında çoğu kurgu ama bunu anlatırken inanılmaz bir farklı bir anlatım tarzında anlatıyor insanlara arkadaşlar. Değer kısmında da duyguyu ve şoku veriyor aslında. Bu da bir değere giriyor aslında. Bakın burada etki örneği diyor. Mr. Beast'in amacı öğretmek değil etki yaratmak arkadaşlar. Bu yüzden dünyada en çok paylaşılan içerikler orada. Şimdi bakın burada aynı telefonu herkes gibi anlatıyor ama sunumu sinema kalitesinde olduğu için akılda kalıyor. Şimdi herkes sinema kalitesinde bir sunum yapamaz ama siz kendi içeriğinize göre farklı bir sunum tekniği geliştirebilirsiniz. Bunu araştırın arkadaşlar. Sürekli araştırın. Hata yapmaktan korkmayın. Hata yapa yapa öğrenirsiniz. Etkiyi almak için 4 değil, 5 değil, 10 değil, 20 değil, 30 tane video yükleyin arkadaşlar. Bakın burada şöyle bir şey var. Bu iş
belli bir zaman gerektiren, belli bir etkiyi görmek için belli bir zaman gerektiren bir iş. Birçok arkadaşımız 3 tane videodan sonra pes ediyor. 4 tane videodan sonra pes ediyor. Pes etmeyin. Devam edin arkadaşlar. Hata yapın. Bile bile hata yapın ya. Ama YouTube'un politika ihlalleriyle ilgili, YouTube'un politika kurallarını da okuyun. Bakın ben geçenlerde bu kanalların kapatılmasıyla ilgili kendi yüksek kapasiteli kanalımdan, yani abonesi yüksek olan kanalımdan ben YouTube uzmanına sorular sordum. Sorduğum sorularda aldığım cevaplar da bunlardan arkadaşlar. Bakın birincisi, yapay zeka ile yapılan içeriklerde insanlara etki ve sunum, fayda, yarar yok arkadaşlar. Bir çözümü sunmuyor, bir fayda vermiyor, bir yarar sağlamıyor. İkincisi de sunum olarak bir otantik sunum yok. Herkes aynı şeyi yaptığı için kapanıyor. Ondan sonra forumlarda orada burada kanalım neden kapandı diyor. Böyle bir şey var. Bir de uzmanın üstüne basa basa söylediği bir şey var arkadaşlar. YouTube politika ihlalleri kurallarını mutlaka izlemelisiniz. Bakın üzerine okumalısınız. Mutlaka okumalısınız arkadaşlar. YouTube'u ya Google'a yazın, mutlaka çıkıyor. Ben isterseniz kanalın açıklama kısmında bırakayım linki. Mutlaka bir gözden geçirin arkadaşlar. Neyin politika ihlaline girdiğini, neyin girmediğini görüyorsunuz. Bakın ünlü yüzlerin kullanılmaması gerektiği ile ilgili bir olay var arkadaşlar. Size şimdi birazdan site üzerinden hangi kanalların kapatıldığını göstereceğim. Bakın diyor ki politika ihlalinde ünlü yüzleri kullanamazsın diyor. Bakın şimdi hemen linki açayım, ben size göstereyim arkadaşlar. Bakın bu link arkadaşlar kapatılan YouTube kanallarını gösteriyor. Bakın 3 gün önce kapatılmış. 7 gün önce kapatılmış. 7 gün önce kapatılmış. Yüze bakın, Trump'ın yüzü var. Bakın burada hep tanıdık yüzler, görüyor musunuz? Diyor ki politika ihlallerinde sen diyor yapay zeka kullanarak diyor başkasının hazırlamış olduğu gibi, hani başkasının dilinden bir içerik hazırlayamazsın, kullanamazsın diyor. Bakın Bill Clinton, gördünüz mü? Kapatılmış arkadaşlar. Bakın hepsi tanıdık yüzler. Hepsi popüler ve tanıdık yüzler arkadaşlar bunlar. Bunları kullanamazsın diyor. Bakın 12 gün önce kapatılmış. 15 gün önce kapatılmış. Bakın gördünüz mü? Burada da sansasyonel şeyler var arkadaşlar. Aslında ileride olması ihtimalleri güçlü olmayan sansasyonel haberler sunarak içerikler yapılmış finansal anlamda, onlar kapatılmış arkadaşlar. O yüzden bu örneği neden gösterdim? Politika ihlallerine takılmamak için ihlallerin neden kaynaklandığını bilmeniz gerekiyor. Bir gözden geçirin. Kabaca bir gözden geçirseniz bile gerçekten size büyük bir fikir verir arkadaşlar. Yani şöyle bir şey anlatayım ben size. Hani bunu yanlış anlamayın. Bunu size bir öğretici olarak söylüyorum. Yani normalde sosyal medyada geçirdiğiniz zaman 1/3'ünü, günlük olarak 4'te 1'ini politika ihlallerini okuyarak geçirseniz neyin ne olduğunu bilirsiniz. Ama kanal kapandığı zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bakın bu arkadaşlar belki bunları bilmiyordu. Bu yüzleri kullandılar çok fazla izlenme uğruna, ama kanallar kapatıldı gördüğünüz gibi. İşin mutfağında bunun çok önemli olduğundan bahsettim bu derste arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Kanalı eğer yorumları ve videoları beğeniyorsanız arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir abone ol butonuna basarsanız beni desteklersiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın.